Hepinize Hindistan'ın başkenti Delhi'den selamlar. Günaydın. Buraya Agra'dan geldik. Agra'da bir gece kaldık. Taç Mahal'i gördük. Öncesinde de tabii Mumbai, Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur. Çok yer gezdik. 14. günümüz sanırım Hindistan'da. Doğru, 2 hafta oldu. Biraz yorulduk tabii. Delhi'de biraz mola verdik. 1-2 gün lay lay lom gezdik. Hiç dost doğru video çekmedik. Kendimize gezdik. Biraz kafa dağıttık. Evet. Yani Hindistan insanı yoruyor. Şimdi bugün bayağı bir yeri gezeceğiz. Hem böyle biraz Delhi'nin varlıklı tarafını görürüz. Hem biraz tarihi tarafını görürüz. 2-3 gün daha Delhi'deyiz. Gördüklerimizi size de böyle göstermeye çalışacağız. Biz Güney Delhi'de kalıyoruz. Şimdi Delhi'de böyle farklı bölgeler var tabii. Çok büyük şehir. Güney Delhi turist için güvenli olan yerlerden biri. Hem gezilecek de alışveriş yapılacak da çarşı pazar bol. Bulunduğumuz yer bayağı böyle burada ne var mesela? Düğün alışverişi için çok kaliteli düzgün mağazalar var. Mücevherciler var. Akşam 9-10'da bile burada çok rahat gezebilirsiniz. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Eski Delhi için böyle sıkıntılı diyorlar. Eski Delhi'ye de biz ucundan girdik gündüz. Ama akşamını henüz görmedik. Diğer bir konu, bakın şu an saat sabah 11. Mağazaların çoğu hala kapalı. İlk gideceğimiz yer Humayun Türbesi. Taksimizi çağırdık, gelmesini bekliyoruz. Taksi uygulamaları Hindistan'da sorunsuz çalışıyor. Bazen çok güzel çıkıyor, bazen böyle bayağı bildiğiniz çer çöp yani her yer. Ama taksi çok ucuz. Yani biz şimdi bir 15 dakika yolculuk yapacağız. $2. Hava bugün aşırı sıcak değil. 32-33 derece civarı. Dün ve önceki gün 38-39'da, o zaman çok bunaltıyor. Bu gibi havalarda biz böyle terlik içine çorap giyiyoruz. Yani görüntü belki çok estetik değil ama inanılmaz rahat oluyor. Çorap giymeyince ayak yara yapabiliyor. Çünkü burada nem çok düşük. Hava çok kuru. Çok çabuk yara olabiliyor. Giriş kişi başı $7. Hindistan'da maalesef yani yeme içme vesaire taksi ucuz ama yabancıların girdiği bu öğren yerleri maalesef pahalı oluyor. Müzede tabii öğrenciler de var. Öğrencileri de getiriyorlar. Burada tabii başka türbeler de var. Şu an İsa Han'ın türbesindeyiz. Ya da türbe demek tam doğru mu bilmiyorum teknik olarak ama işte naaşı burada, mezarı burada. İsa Han Afgan kökenli çok önemli bir komutanmış. Bu gördüğümüz türbe 1547 yılında yapılmış. Şimdi Taç Mahal'de olduğu gibi bu gibi yapılarda, türbe ya da mezarlarda hep etrafında 4 bölümlü bahçe var. O bahçeyle cenneti tasvir ediyorlarmış. Yani mütevazi ve güzel bir yapıymış ama.
Şimdi etrafta çok güvercin oluyor. Yani bu Hindistan gezimizde hep var. Sebeplerinden biri güvercinleri özellikle besliyorlar ya da kuşları. Hatta her gün sabah böyle bir avuç buğdayı güvercinlere, kuşlara özel olarak veren aileler var. Hindistan'da bu canlılara zarar vermeme, onları besleme, onlara iyi bakma kültürü var. İnanışları böyle. Nasıl sokakta inek görebiliyoruz? O ineğe taptıklarından değil, hani ineği bereketli anaç gördükleri için ona iyi bakmak istiyorlar. Aynı şekilde sokakta maymun da görüyoruz ve böyle bolca kuş da görüyoruz. Çünkü hepsini besliyorlar. Hatta sokakta yani evsiz insan var, durumu çok kötü görüyorsun. Onun gibi bir sürü kişi var ama yanda da parayla kuş yemi alıp kuşu besleyenleri görüyoruz. Şimdi Hümayun Babur imparatorlarından biri. Ama genç yaşta kütüphanesinde merdivenden düşerek ölüyor, hayatını kaybediyor. Burayı da Taç Mahal'in tam tersine eşi Baga Begüm sanırım ismi, onun tarafından yaptırılıyor. Hani kadın bir erkek için yaptırıyor. Taç Mahal ise tam tersi. Ve burası Taç Mahal'den önce yapılıyor. Şah Cihan'ın Taç Mahal'i yaptırırken burayı örnek aldığı da söyleniyor, yazılıyor. Yine dediğim gibi aynı bölgede başka türbeler de var ama hep hanedan üyelerinin türbeleriymiş. Hani hizmetlilerini bile buraya gömdürmüşler. Şu gördüğünüz yıldızlar dikkatinizi çekebilir. O nazar için, kötülüklerden korusun diye kullanılıyormuş. Ve burası Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. Restorasyonu da 1990'lı yıllarda bitmiş. Taç Mahal videomuzu izlediyseniz aslında andırıyor yani. Çok farklı değil gibi. Etrafında yine 4 tane bahçe var. Kırmızı kum taşı üzerine mermerlerle yapılmış. Taç Mahal'de de hep böyle su kanalları vardı, havuzlar vardı. O da hani cennetteki nehirleri tasvir etmek için. Babürlerin kökleri Orta Asya'ya dayanıyor. Doğrudan Türk-Moğol dünyasından gelmeler. Hani benim anladığım Hindistan'da imparatorluk kurmalarına rağmen kültürleri ve kökleri Türk ve Timur mirasından geliyor. Kullandıkları dil Çağatay Türkçesi. Babür'ün kendi yazdığı Babürname Türkçe dilinde yazılmış. Şimdi tabii Delhi'yi araştırırken bu Hümayun Türbesi'ni gördük. İlk başta kadın ismi zannediyorsunuz ama değil. Aslında erkek ismi Hümayun. Bir de türbenin içine bakacağız artık. Tamam. Burada yine bir önceki gibi mütevazi ama güzel. Yani sade ve hoş. Gerçi belki İngilizler buralara gelmeden önce buralarda süslemeler, mücevherler bulunmuş olabilir. Çünkü 1857'de İngilizler geldiğinde buraları harap etmişler. Son imparatoru ve oğullarını burada öldürmüşler. Çünkü Hindistan'da gittiğimiz önceki şehirlerde bazı sarayların zemininde bile altınların olduğu, altın süslemelerin olduğunu öğrendik ama hepsi tabii gitmişti.
Burası öyle çok büyük bir yer değil. Kabaca 20-30 dakikada bitirirsiniz. Yine hemen taksimizi çağırdık. Dillihat denilen güzel bir yere gidiyoruz. Orada 2 haftada bir tezgahların değiştiği, yerel pazar, el sanat ürünlerinin satıldığı tezgahlar, butikler var. Yani Hindistan'a böyle bizim gibi bireysel geldiğinizde de görüyorsunuz. Taksiyi çağırıp çok rahat her yere gidebiliyorsunuz. Delhi'de oteller pahalı. Bir onun handikapını yaşıyoruz. Mumbai'de de oteller pahalıydı. Diğer yerlerde oteller o kadar zorlamadı bizi. Ama Delhi en zorlayıcısı. Oteli ayarladıktan sonra diğer şeyler çok maliyetli değil. Burası öyle sıradan bir halk pazarı gibi değil. Girişi ücretli. Yani hem turiste ücretli hem yerele ücretli. Yabancı için $1 bir şey değil. İçeride muhtemelen daha böyle bir steril ortam vardır diye düşünüyoruz. Şimdi buradaki butikler güya 2 haftada bir değişiyormuş. Başka birileri geliyormuş. Ama tahmin ettiğimiz gibi yani bizim bu Hindistan gezimizde gördüğümüz çarşı pazardaki şeylerin daha düzgünleri ve daha temiz bir ortamda size sunuluyor. Sevdik burayı daha girer girmez. Şu fillerden çok güzel örnekler var. Bunlar hep el boyaması. Abimiz yapmış. Güzel dörtlü bir set aldık. Bunları paketlediğimiz için gösteremedik. Ve dışarıdaki fiyatların en az yarısı burada. Tabii pazarlık şart. Bolca halı da var ama tabii halı taşımamız biraz zor burada. Yine ekonomiye can veriyoruz. Şunu alıyoruz. Yani bayağı ince işçilikli. Başka örnekler de var ama bu hoşumuza gitti. Fiyatını söylemeyelim ya. Söyleyelim mi Can? Söylersin. Söylemeyelim ya. Tamam söyle. Tahmin etsinler. Şimdi onlar da aynı şey diyor. 2 haftada bir dükkanı kapatıp gidiyorlar. Nepal sınırından geliyorlarmış. Ve dükkan ücret vermiyorlar. Eğer artistsen, sanatçıysan devlet ücretsiz veriyormuş bu yeri. Daha gireli 10 dakika oldu. Hemen 2 tane şey aldık. Yani Delhi'ye gelirseniz ve bu gibi şeylerle ilgiliyseniz buraya muhakkak uğrayın deriz. Çünkü bütün hepsi tek bir yerde toplanmış gibi. Ülkenin farklı bölgesinden gelen artistler ya da işte böyle yöresel kıyafetler hepsi tek noktada. Yine bir şey daha alıyoruz. Abimiz bunları böyle küçük sulu boya fırçalarıyla ince ince yapıyor ama çok güzel işçilikli şeyler. Yani o resmi de işte böyle incecik, ince uçlu artık fırça gibi bir şeyle yapıyor. Bu fırçanın ucu saç teli kadarmış. Ustamız aldığımız bu işi yaklaşık 30-35 günde bitirdiğini söylüyor. Ama her gün sürekli yapamıyorsun diyor. Çok ince iş, gözlerin ağrıyor diyor. Artık biz de tabii çok anladığımız şey değil ama işçiliği çok güzel diye aldık. Usta Zülal'in tırnağına da bu fili yaptı. Tabii bir sürü şey aldık. Bunları önce bir otele bırakalım. Sonra yine gezmeye devam. Bu tuktuklar da genelde $1 sizi her yere götürüyor. Yine kaldığımız yere taksiyi çağırdık. Bekliyoruz. Aslında burada metro sistemi de çok yaygın ama
Yani taksi çok kolay geliyor. Öyle abartı bir trafiğe de hiç yakalanmadık. O yüzden henüz metroyu kullanmaya başlamadık. Bu sefer paraya kıydık, güzel araba çağırdık. Kutup Minare'ye gidiyoruz. Özel, farklı bir yer. 30 dakika yolculuk yaptık. Fiyat yaklaşık 3 dolar. Şimdi burada bayağı yüksek bir minare var. Hikayesini anlatacağız. İçeride başka görülecek şeyler de var. Giriş kişi başı 6 dolar. Bu karşıda gördüğünüz Kutup Minaresi Türk İslam tarihinin Hindistan'daki en büyük, en önemli sembollerinden, simgelerinden biri. 1200'lü yıllarda yapılmış. Yüksekliği 73 metre, 379 basamaklı. Bu minarenin başka bir özelliği de var. Tuğladan yapılma ve dünyadaki en yüksek tuğladan yapılan minare. 73 metre. Gerçekten bayağı heybetli görünüyor. Bu 5 katlı, ilk 3 kat kırmızı kum taşı, 4. kat mermer gördüğünüz gibi. 5. kat renkli taşlardan yapılma. Yüzeyinde Kur'an'dan ayetler var. Gövdesi de konik şekilde yapılmış ki depreme dayanıklı olsun diye. Şimdi bu minarenin yapılmasının 2 sebebi olduğu tahmin ediliyor. Biri Delhi'de Müslüman yönetimin artık yer aldığını göstermek için. Diğeri de yan tarafta cami var. Caminin minaresi olarak zamanında yukarı çıkıp ezan okunuyormuş. Önceden bu minarenin içine turistler de girebiliyormuş ama 1990'da bir izdiham yaşanmış. Hatta ölenler bile olmuş. Muhtemelen yaz ayında sıcaktan olmuş olabilir, bilmiyorum. Sonra artık içeriye turist, yabancı, ziyaretçi almıyorlarmış. Bakın burada minare var ama aslında arkamızda bir o kadar da güzel başka bir şey var. Bu gördüğünüz kapı. Bu da 1300'lü yıllarda yapılmış. Hint İslam mimarisinin erken dönem şaheserlerinden biriymiş. Tabii restore gören yerleri var. Yalnız burası da yine çok fotoğrafik. Hindistan'ın birçok yerinde olduğu gibi. Nerenin fotoğrafını, videosunu çekeceğimizi bazen şaşırıyoruz. Her yerde yine bu papağanlardan var. Yine başka bir yapı, bu önde gördüğünüz Delhi demir sütunu. 1600 yıldır hiç paslanmamış, paslanmıyormuş. Üstünde Sanskritçe yazılar yazıyor. Yani tabii siyah görünüyor ama bu paslı değil. Hani pas gibi görünmüyor. Hani ilk gördüğümde ben de paslanmış ne var ki diyecektim ama pas değil üstündeki. Bilim insanları bunu araştırmış. Yüksek fosfor içeren demirden kaynaklı olabilir deniliyor. Ya da eskiden Hindistan'da kullanılan özel bir demir dövmesi tekniğinden. Hani Damaskus bıçakları vardır. Özel dövme yöntemiyle yapılır. Bunun da öyle özel bir yöntemle yapıldığına inanılıyor. Üzerinde yazan Sanskritçe yazıda da bunu diktiren kralın Tanrı'ya bağlılığı anlatılıyormuş. Şimdi buradaki sütunlar da inanılmaz estetik ve fotoğrafik. Şimdi buranın cami avlusu olduğu tahmin ediliyor. Bu sütunların üstünde de önceden çatılar varmış. Namaz burada kılınıyormuş. Yalnız şöyle bir şey var. Bu sütunların burada yapıldığına değil de bunların başka bir yerden getirtildiğine inanılıyor. Çünkü
Sütunların üzerinde simgeler var. Hani İslam'da böyle bir şey yok. Bakın şurada özellikle. Bu sütunlar çok daha eskiye dayandığı ve Hindu tapınaklarından getirildiği düşünülüyor. Çünkü hiçbir sütun birbirinin aynısı değil. Hepsi farklı bir tapınaktan getirtildiğine inanılıyor. Yine Zülal'le fotoğraf çektirmek istiyorlar. Şimdi Hindistan'da beyaz tenliyseniz size ünlü muamelesi yapıyorlar. Ama çok sıcakkanlılar, kibarca gelip fotoğraf çektirebilir miyiz diyorlar. Artık buna alıştık biz. İlk başta şaşırıyorduk. Diğer bir konu, bu karşıda gördüğünüz yapı da tamamlanamamış bir minarenin artık temelleri diyeyim. Bu gördüğünüz yüksek 73 metrelik minareden daha yükseğini yapacaklarmış ama maalesef bitirilememiş. Yine etrafta bolca sincap da var. Oğlum kağıdı niye yiyorsun ya? Yalnız burası bizi şaşırttı. Biz bu kadar iyi beklemiyorduk. Delhi Sultanlığı'nın en önemli hükümdarlarından biri olan İltutmiş için 1235 yılında bu mezar ya da türbe yaptırılıyor. Burası böyle bir kompleks. Hepsi yan yana. Minarede, o avluda. Yalnız burası da çok güzel ya. Allah Allah. Yani bu kadar iyi tahmin etmiyorduk burayı. Yani dıştan bakınca çok sade ama içi çok işli, inanılmaz güzel. Önceden tabi burada kubbede varmış, maalesef yıkılmış. Yeniden restore etmemişler. Duvarlarda gördüğünüz gibi yine Kur'an ayetleri yazıyor. Ama aralarda lotus çiçekleri de var. Bu da Hindu tapınak sembollerinden geliyor. Şöyle açıklıyorlar. Delhi Sultanlığı'nın ilk döneminde yerel sanatçılar çalışıyormuş. Aralara o eskiden kalma sembolleri de bir şekilde herhalde serpiştirmişler. Olur ya, buraya gelirseniz türbenin olduğu yerden yukarıyı çekin, uçak gelmesini bekleyin. Yani çok güzel fotoğraf ve video çıkartırsınız. Yani biz buradan hala ayrılamadık. Yarım saat vermiştik buraya sözde. 2 saattir buradayız. Bakın burada da karşının sulu boya resmini yapıyorlar. Şu sanırım yırtıcı bir kuş. Bu güvercinler onun için kaçıyor.
Evet. Yani Delhi'de şu an hava kirliliği pek yok. Olsa zaten gökyüzünü böyle mavi göremeyiz. Şanslıyız. Delhi bize güzel tarafını gösteriyor. Hem fotoğraf için hem video için şu an ışık da hava da inanılmaz güzel. Şimdi şuraya biraz oturacağız çünkü burası gerçekten iyi hissettirdi. Bir huzurlu da geldi bize. Sence de canım nasıl? Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sadece bir minare göreceğiz diye geldik. O yüzden mi bilmiyorum ama hayran kaldım ben buraya. Bayıldım. Tarihi de eskiye dayanıyor görece. Yani hemen hemen 850 yıllık falan. Kimi yapı neredeyse 1000 yıllık. Evet, o da çok etkiledi. Bilmiyorum, çok güzel burası. Delhi'ye geldiğinizde yani burası ilk üçte kesinlikle olsun. Çok tekrarladık belki ama burası bizi çok şaşırttı. Hem mermer hem böyle kırmızı taş işlemeciliği. Gerçekten çok güzeldi içerisi. Yani söyledik ama yine söyleyeceğiz. Delhi'ye gelirseniz burası ilk üçte olsun. Zaten burası bir kompleks aslında. Evet. Tek bir minareyi görmüyorsunuz. Camiyi de görüyorsunuz. Türbe de var. Ve yani gün batımına yakın saat 4 gibi gelirseniz çok ideal En olur. güzeli. Işık çok güzel vuruyor o zaman. Biz şimdi nereye gideceğiz? Biz acıktık da biraz. Biz bir yemeği hak ettik bugün. Vallahi öğlen de hava sıcaktı. Güzel bir yemek yiyelim. Biraz da Delhi'nin modern tarafına gidelim. Evet, bir de şey yiyeceğiz. Yani yerel bir yemek yiyeceğiz. Evet. Zaten Hint yemeği. buraya geldiğimizden beri genelde yerel Evet. yemek yiyoruz. Tavukları da çok güzel yapıyorlar. Butter chicken. Söyleyelim hadi söyleyelim. Butter chicken Ağzımdan yiyeceğiz. kaçırdım. Buraya has bir yemek. Dün de yedik, çok güzeldi. Şimdi gideceğimiz yerde de yine çok iyi yapan bir yer var. Ekmekleri çok güzel. Evet. İnanılmaz güzel. Hindistan bizi yemek konusunda henüz hiç üzmedi. Hiç mideyi bozmadık. Ama hep kapalı su tüketiyoruz. Yani dişimizi bile kapalı suyla Şimdi fırçalıyoruz. neredeyse 2 haftadır hep Hindistan'dayız. Hep dışarıdan yiyoruz. Dişimizi bile kapalı suyla fırçalıyoruz. Dışarıdan hiçbir şekilde açık su içmiyoruz. Soğuk bir şey de içmiyoruz. Yani buz attırmıyoruz içine. Yani mesela meyve canımız çok istiyor ama sadece kabuklu meyvelerden alıp yiyoruz. Evet, evet. Yani olabildiğince bunlara dikkat etmek gerekiyor. 2 haftadır mideyi hiç bozmadık. Allah'a şükür bir rahatsızlık da yok. Ve hep genelde yerel yemekleri yiyoruz. Sokaktan yediğimiz de oldu birkaç kere. Sapasağlam devam ediyoruz. Bu tuktuklarla gideriz diye düşünüyoruz. Tabii trafikte tuktuk kullanmak daha iyi. Aralardan, derelerden kaçıyor. Burası City Walk, Delhi'deki en hani yeni lüks alışveriş merkezlerinden biri. Hem yemeği burada yiyeceğiz, sonra da biraz dolanacağız. Yani Hindistan'da böyle modern alışveriş merkezi çok fazla var. Biz Mumbai'de de gördük, Jaipur'da da, burada da, Delhi'de de. Yemeklerinizi burada yerseniz zaten envai çeşitli alternatif buluyorsunuz.
Yani burası tek kapalı bir yapıdan oluşmuyor. Böyle 2-3 parça parça. Otel de var. Envai çeşit restoran da var. Yani burası bayağı modern, güzel bir yer. Restoranın adı Have More. 6500 yorumda, puanı 4.9. Soslu tavuk kızartması gibi düşünebilirsiniz ama çok lezzetli. Özellikle şu ekmekle, yufkayla inanılmaz güzel gidiyor. 5 parça birinde, 5 parça birinde var. Yani bu inanılmaz lezzetli. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir yakın çeker misin canım şunu? Yani bu sos ama bunu böyle yemek gibi yiyebiliyorsunuz. Yani sanki kuymak gibi bir şey. Ya, acayip lezzetli. Ya, çok çok iyi ya. Çok iyi. Hiç abartmıyoruz. Allah Allah. Bu kültür bu coğrafyalarda var. Yemeği yedik. Limonlu bir tas geldi. Sıcak da bir su. Böyle elinizi Çünkü elimizle yedik. yıkıyorsun. Çünkü elle yiyorsunuz. Hiç kalkıp lavaboya gitmene gerek yok. Oh. Şimdi yemekten sonra Hindistan'da bunlar geliyor. Bu şeker, bu da rezene tohumu. İkisini karıştırıp önce çiğniyorsunuz, sonra da yutuyorsunuz. Üstte de böyle kuru üzüm gibi bir şey ikram ettiler. Yani şunu denedim, çok güzeldi. İkisini karıştırıp önce çiğnedim. Böyle bir ferahlık veriyor, sonra da yutuyorsunuz. Nanemsi bir şey. Bu da betel yaprağıymış. İçinde de böyle kuru üzüm gibi bir şey var. Çiğneyip yutuyorsun, sindirimi kolaylaştırıyor. Yemek neydi öyle? Yani burada yediğimiz zaten en lezzetli Yok. yemekti. Bu gezilerde yediğimiz en iyi tavuk yemeği olabilir. en iyi 3-4 arasına girer. Gerçekten çok güzeldi. Baharatından mıdır? Ki baharatından büyük ihtimalle. O garam masala diye bir baharat kullanıyorlar. Biz de aldık, evde deneyeceğim ama bu Sen yaparsın lezzeti öyle yakalamak bence mümkün Yakalarsın değil. bence ya. Hiç benim şüphem Deneyeceğim. yok. Sağ ol kocam. Biz dün akşam aslında butter chicken yedik. Bunun aynısı ama tadı aynı değil yani. Onu da çok severek yemiştik ama şimdi bunu yiyince bu acayip, inanılmaz. Restoranın ismini de yazdım. Delhi'ye gelirseniz burada butter chicken yiyin. Bize teşekkür edeceksiniz gerçekten. Evet. Üstüne kahve söyledik. O da çok lezzetli, tam kıvamında. Bir de servis de çok geleneksel, çok hoşuma Evet. gitti. Sonradan elimizi taslarda yıkadık falan. Evet. Sonra O işte ağzımıza o attığımız Şeker şekerli gibi. bilmem bir şey, tohumlu şeyler. Çok iyiydi ya. Bugünkü Delhi gezimiz süper geçti. Evet, gerçekten tam anlamıyla çok keyifli. Dolu dolu, hem tarih hem kültür, Evet. hem modern, hem güzel yemek. Şimdi bir de dolanırız, küçük bir alışveriş belki. Bir yabancı daha ne ister yani bir yerden? Şimdi illa gidip sokak yemeklerini, kötü sokak yemeklerini, kötü hazırlanan sokak yemeklerini, o kirli sokakları mı gösterelim yani? Şehirde böyle yerler var. Hep ülke kötü değildir ya. Gördüğünüz gibi spontane ne gördüysek onu çekiyoruz. Çöp varsa yeri geliyor, Evet. çöpü, kirliyi gösteriyoruz. Ama güzellik varsa da onu gösteriyoruz. Yani ben aç kalma psikolojisiyle gelmiştim. Hani en kötü ekmek yeriz falan diyordum. Alakası yok. Yok. Yediğimiz her şey çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli. 2 haftadır Hindistan'dayız. Her şey inanılmaz lezzetli. Hindistan gezimiz, Delhi gezimiz bitmedi. Yarın yine Delhi'den devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek Görüşürüz. üzere.